Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, 24. sözün ikinci dalını okuyacağız bugün. 5 daldan oluşuyordu bu söz. 5 dalın tabi daha küçük dalları var. Her dala takılan birçok meyveler var. Cenab-ı Hak istifademizi bol kılsın inşallah. Özellikle bu ikinci dal çok hazmı zor. Sert meyvelerden oluşan bir dal. Yani anlaması zor, anlatması daha da zor. Onun için o daha zor olan kısmına fazla girmeyeceğim bugün. Kendimi anlamaya çalışacağım. Çünkü her okuduğumda biraz daha anlıyor gibi oluyorum. Size bu programı sunmadan önce de biraz önce okudum. Hatta bazı yerleri bir iki defa okudum. Evet ama çok girift bir dal. Yani bazı olur ya böyle dallar, küçük dallar birbirine girer böyle. Onları ayırt etmek zorlaşır. Öyle bir dal bu dal. Evet, anlamaya çalışalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci dal. Çok esrarın anahtarlarını tazammun eden, yani çok sırların anahtarlarını içine alan iki sırrı beyan eder. Birinci sır, evliya ne için usulü imaniyede ittifak ettikleri halde meşhudatlarında, keşfiyatlarında çok tehallüf ediyorlar. Yani iman esaslarında hepsi aynı esaslar üzerinde birleştikleri halde ayrıntılarda, müşahede ettikleri meselelerde ve keşfiyatlarında ayrı ayrı gidiyorlar. Neden? Şuhud derecesinde olan keşifleri bazen hilaf-ı vaki ve muhalifi hak çıkıyor. Yani hakka da hakikate de ters keşifleri olabiliyor. Hem niçin ehli fikir ve nazar, ehli fikir ve nazar, yani bilim yoluyla gidenler, felsefeciler, fikir sahibi kişiler her biri kati bir bürhan ile hak telakki ettikleri efkarlarında her birisi kendi delillere dayanarak haklı olduklarını iddia ediyorlar fikirlerinde, düşüncelerinde ama gene de birbirine mütenakız, birbiriyle çelişki oluşturacak bir surette hakikati görüyorlar ve gösteriyorlar. Bir hakikat niçin çok renklere giriyor? Hakikat birdir ama çok farklı görünümleri olabilir o hakikatin. Neden böyle oluyor? Evet, ikinci sır Enbiya-i Salife, geçmiş peygamberler niçin haşr-ı cismani gibi, yani cismimizin, bedenimizin yeniden diriltilmesi gibi bir kısım erkan-ı imaniyeyi bir derece mücmel bırakmışlar. Yani ayrıntılarına girmemişler, özetle ondan bahsetmişler. İcmali olarak onu haber vermişler. Kur'an gibi tafsilat vermemişler. Kur'an tafsilat veriyor. Sonra ümmetlerinden bir kısmı, o geçmiş peygamberlerin ümmetlerinden bir kısmı o mücmel olan erkanı inkara kadar gitmişler. Hem niçin hakiki arif olan evliyanın bir kısmı yalnız tevhidde ileri gitmişler? Hatta derece-i hakkal yakine kadar tevhidde, hakkal yakin derecesine kadar gittikleri halde bir kısım erkan-ı imaniye onların meşreplerinde pek az ve mücmel bir surette görünüyor. Hatta onun içindir ki onlara tebaiyet edenler, onlara tabi olanlar, peşlerinden gidenler ileride o erkan-ı imaniyeye lazım olan ehemmiyeti vermemişler. Hatta bazıları sapmışlar. Madem bütün erkan-ı imaniyenin inkişafıyla hakiki kemal bulunur. Hakiki kemal, yani gerçek kemalat, insanı kamil olmak
bütün iman esaslarına dengeli bir şekilde inanmakla, onları dengeli bir şekilde kavramakla elde edilir. Niçin ehli hakikat bazısında çok ileri ve bir kısmında çok geri kalmışlar? Yani ehli hakikat olduğu halde o dengeyi bulamamışlar. Halbuki bütün esmanın mertebe-i azamlarının mazharı ve bütün enbiyanın serveri olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam ve bütün kütub-u mukaddesenin, mukaddes kitapların reisi enveri olan Kur'an-ı Hakim, bütün erkan-ı imaniyeyi vazıh bir surette, apaçık, pek ciddi bir ifadede ve kasti bir tarzda tafsil etmişlerdir. Bütün erkan-ı imaniyeyi ayrıntılı olarak ders vermişlerdir. Son peygamber ve son kitap. Evet, buraya kadar soru şeklinde ifadeler vardı. Şimdi cevap kısmına geçiyor. Evet, çünkü hakikatta hakiki kemali etem öyledir. Yani tam bir kemal, olgunluk öyledir. İman esaslarını hem dengeli hem ayrıntılı bir şekilde kavramakladır. Efendim, işte şu esrarın hikmeti şudur ki, şu esrarın hikmeti şudur ki, insan çendan bütün esmaya mazhar ve bütün kemalata müstaittir. Kabiliyet olarak, insan aynı olarak bütün esmaya mazhar ve bütün kemalata da müstaittir. Lakin iktidarı cüzi, ihtiyarı cüzi, istidadı muhtelif, arzuları mütefavit, farklı olduğu halde binler perdeler, berzahlar içinde hakikati taharri eder. Hakikati binler perdeler. Çünkü hakikat binler perdeler arkasında. Mesela Miraç 70 bin perde, esma perdeleri aşılarak gerçekleşmiş. Binler perdeler, berzahlar, hakikatle aramızda tüneller var, engeller var. Onlardan geçmek, onları aşmak gerekiyor. İnsanın da ihtiyarı cüzi, iktidarı az, istidadı muhtelif olduğu için o binler perdeler ve berzahlar içinde hakikati taharri ediyor olduğu halde. Onun için hakikatin keşfinde ve hakkın şuhudunda berzahlar ortaya düşüyor. Bazıları berzahtan geçemiyorlar. Yani o tünelleri aşamıyorlar. O engelleri geçemiyorlar. Kabiliyetler başka oluyor. Bazıların kabiliyeti bazı erkan-ı imaniyenin inkişafına menşe olamıyor. Hem esmanın cilvelerinin renkleri mazhara göre tenevvü ediyor. Ayrı ayrı oluyor. Bazı mazhar olan zat bir ismin tam cilvesine medar olamıyor. Hem külliyet ve cüziyet ve zilliyet ve asliyet itibarıyla cilve-i esma başka suret alıyor. Bazı istidat cüziyetten geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor. Ve istidada göre bazen bir isim galip oluyor. İstidada göre bir isim galip oluyor. Yalnız kendi hükmünü icra ediyor. O istidatta onun hükmü hükümran oluyor. Yani 7 renk de güneşten geliyor ama eşya kendi istidadına göre o güneşin, değil mi, bir rengini yansıtıyor. Hepsini eşit yansıtamıyor. O neyde yansıyorsa onda bir renk hakim oluyor. Onun gibi o istidatta onun hükmü hükümran oluyor. İşte şu derin sırra ve şu geniş hikmete, esrarlı, geniş ve hakikat ile bir derece karışık bir temsil ile bazı işaretler ederiz. Mesela Zühre namıyla nakışlı bir çiçek ve kamera aşık hayatlı bir katre ve güneşe bakan saffetli bir reşhayı farz ediyoruz ki her birisinin bir şuuru,
bir kemali var ve o kemale bir iştiyakı bulunuyor. Şu üç şeyde çok hakikatlara işaret etmekle beraber nefis ve akıl ve kalbin sülüklerine işaret eder. Yani nefis, daha nefsinden kurtulamadan gidenler, nefsini bırakmadan nefsiyle birlikte hakikate gitmeye çalışanlar, akılla gidenler, kalp yoluyla gidenler gibi, yani bunların bu seyir sülüklerine işaret eder ve bu üç tabaka ehli hakikata misaldir. Haşiye, her tabakada dahi üç taife var. Temsildeki üç misal her tabakadaki o üç taifeye, belki 9 taifeye bakar. Yoksa üç tabakaya değil. Evet, birincisi, üç tabaka dediği tabakalardan birincisi ehli fikir, ehli velayet, ehli nübüvvetin işaratıdır. İkincisi, cismani cihazat ile kemaline sahi edip hakikate gidenleri ve nefsin tezkiyesiyle ve aklın istimaliyle mücadele etmekle hakikate gidenleri ve kalbin tasfiyesiyle ve iman ve teslimiyetle hakikate gidenlerin misalleridir. Üçüncüsü, enaniyeti bırakmayan ve asara dalan ve yalnız istidlaliyle hakikate giden ve ilim ve hikmetle ve akıl ve marifetle hakikati aramaya giden ve iman ve Kur'an ile fakr ve ubudiyetle hakikate çabuk giden, ayrı ayrı istidatta bulunan üç taifenin hikmeti ihtilaflarına işaret eden temsillerdir. İşte şu üç tabakanın terakkiyatındaki sırrı ve geniş hikmeti zühre, katre, reşha ünvanları altında bir temsil ile bir derece göstereceğiz. Evet, zühre, katre, reşha ünvanları altında bir temsil ile bir derece göstereceğiz. Mesela güneşin kendi Halık'ının izniyle ve emriyle üç çeşit tecellisi ve inikası, yansıması ve ifazası, yani feyiz vermesi var. Güneş üç şekilde feyiz verir ve yansır, tecelli eder. Birisi çiçeklere, çiçeklerin güneşten feyiz almaları. Birisi kamera, aya verdiği feyiz ve o feyzi ayın yansıtması kamera ve seyyarelere. Birisi şişe ve su gibi parlaklara verdiği ayrı ayrı inikaslarıdır. Birincisi üç tarzdadır. Yani çiçeklere olan feyzi. Biri külli ve umumi bir tecelli ve inikastır ki bütün çiçeklere birden ifazasıdır. Bütün çiçeklere, değil mi? Allah'ın izniyle hayat kaynağı olması bir noktada feyiz vermesidir. Biri de has bir tecellidir ki her bir nev'e göre bir hususi inikası vardır. Her bir çiçek nev'ine göre hususi bir inikası vardır. Biri de cüzi bir tecellidir ki her bir çiçeğin şahsiyetine göre bir ifazasıdır. Bütün çiçeklere, her çiçek nevine ve her çiçeğe özel olarak feyiz vermesidir. Şu temsilimiz o kavle göredir ki çiçeklerin süslü renkleri güneşin ziyasındaki 7 rengin istihale-i inikasiyesinden neşet ediyor ve bu kavle göre çiçekler dahi güneşin bir çeşit ayneleridir. Zaten bu bilim de bunu kabul ediyor. Yani çiçeklerin, bitkilerin renkleri de güneştendir. Yani güneşin renklerinin yansımalarıdır. İkincisi güneşin kamera ve seyyarelere, yani gezegenlere Fatır Hakim'in izniyle verdiği nur ve feyizdir. Şu külli ve geniş feyiz ve nurdan sonra kamer, o ziyanın gölgesi hükmünde olan nuru, güneş ışığının gölgesi hükmünde olan nuru güneşten külli bir surette istifade eder. Sonra hususi bir tarzda güneşten aldığı ışığı
denizlere ve havaya ve parlak toprağa ve bir sureti cüziyede denizin kabarcıklarına ve toprağın şeffaflarına ve havanın zerrelerine ifade ve ifazasıdır. Evet. Yani yansıtır. Üçüncüsü güneşin emri ilahi ile, yine Allah'ın emriyle cevvi havayı ve denizlerin yüzlerini birer ayna ederek safi ve külli ve gölgesiz bir inikası var. Yani yansıması var denizin yüzünde veya işte havadaki değil mi? Atmosferdeki o işte su buharında, su kabarcıklarında ki bulutlar oluyor. Bulutların arasındaki o sahne ışıkları gibi bütün bu o manzaralar gibi neyi var? Bir inikası var. Sonra o güneş denizin kabarcıklarına ve suyun katrelerine ve havanın reşalarına ve karın şişeciklerine her birine birer cüz'i aksi birer küçük timsalini veriyor. İşte güneşin her bir çiçeğe ve kamera mukabil her bir katreye, her bir reşaya meskür 3 cihette ikişer tarik ile, ikişer yol ile bu sefer teveccüh ve ifazası var. Birinci tarik bil asale, doğrudan doğruya, berzahsız, hicapsızdır, perdesiz. Şu yol nübüvvetin tarikini temsil eder. İkinci yol berzahlar tavassut eder. Berzahlar yani araya engeller girer. Veya vasıtalar girer. Ayna ve mazharların kabiliyetleri şemsin cilvelerine birer renk katıyor. Şu yol ise velayet mesleğini temsil eder. Nübüvvet mesleği, velayet mesleği. İşte zühre, katre, reşa her birisi evvelki yolda diyebilirler ki ben umum alem güneşinin bir aynesiyim. Yani nübüvvet yolunda. Nübüvvet yolu neydi? Doğrudan doğruya, berzahsız, hicapsız, o ezeli güneş olan Allah'tan feyiz almak. Bu yolda hepsine diyebiliyor, ben umum alem güneşinin bir aynesiyim. Fakat ikinci yolda, berzahların girdiği yolda öyle diyemez. Belki ben kendi güneşimin aynesiyim veyahut nev'ime tecelli eden güneşin aynesiyim der. Çünkü güneşi öyle tanıyor. Bütün aleme bakar bir güneşi göremiyor. Halbuki o şahsın veyahut nev'inin veya cinsinin güneşi dar berzah içinde mahdut bir kayıt altında ona görünüyor. Halbuki kayıtsız, berzahsız, mutlak güneşin asarını o mukayyet güneşe veremiyor. Çünkü bütün yeryüzünü ısıtmak, tenvir etmek, umum nebatat, hayvanatın hayatlarını tahrik etmek ve seyyaratı, gezegenleri etrafında döndürmek gibi haşmet numa eserleri o dar kayıt ve mahdut berzah içinde gördüğü güneşe şuhudu kalbi ile veremiyor. Yani bir işte aynada da cam parçasında da güneş yansır, denizin yüzünde de güneş yansır. Veya işte aydan gelen ışık da güneşin yansımasıdır ama bu oralarda, o aynalarda görünen güneşcikler gerçek güneşin işini göremez yani. Gerçek güneş gibi, değil mi? Bütün canlılara hayat veremez. Gerçek güneş gibi gezegenleri etrafında döndüremez. Dünyayı ısıtıp aydınlatamaz. Evet. Belki o asar-ı acibeyi eğer o şuurlu farz ettiğimiz 3 şey o kayıt altında gördüğü güneşe, yani kendi güneşine verse de sırf akli ve imani bir tarzda ve o mukayyet aynı mutlak olduğunu bir teslimiyet ile verebilir.
Fakat o insan gibi akıllı farz ettiğimiz zühre, katre, reşha şu hükümleri yani pek büyük asarı güneşlerine isnat etmeleri aklidir, şuhudi değil. Belki bazen hükmü imanileri şuhudu kevniyelerine müsaademe eder. Yani işte tenakuz buradan geliyor. İmani hükümleri şuhudu kevniyelerini kainatta gördükleriyle çarpışır. Pek güçlükle inanabilirler. İşte hakikate dar gelen ve bazı köşelerinde hakikatin azaları görünen ve hakikatla karışık şu temsil içine üçümüz de girmeliyiz. Üçümüz de kendimizi zühre, katre, reşha farz edeceğiz. Zira onlarda farz ettiğimiz şuur kafi gelmiyor. Biz aklımızı dahi onlara katmalıyız. Yani onlar maddi güneşlerinden nasıl feyiz alıyorlar? Biz de manevi güneşimizden öyle alıyoruz, anlamalıyız. Manevi güneş, yani Cenab-ı Hak tabii bu güneşi sadece bizi ısıtsın ve aydınlatsın diye yaratmamış. Yani bizim lambamız olsun, sobamız olsun diye yaratmamış. Bir de işte kainat kitabı ya, Kur'an gibi, yani hakikati yansıtıyor. Yani güneşle varlıkların ilişkisi neyse, bizim güneşe olan, değil mi? Güneşin dünya ile olan ilişkisi, dünyadaki canlılarla olan ilişkisi aynı şekilde hakikat güneşi, yani güneş, ezeli güneş olan, şems-i ezel olan Rabbimizle olan ilişkimiz de aynı şeydir. Yani güneşsiz dünyada hayat olur mu? Olmaz. Değil mi? Her şey karanlıkta kalır, her şey donar, her şey hayatiyetini yitirir, hiçliğe mahkum olur. Aynı şekilde ezeli güneş olan, yani yaratıcıyla bağını keserse insan hiç olur, karanlıklar içinde kalır, bütün ehemmiyeti, onuru kaybolur. Evet. Onun için şu cümle, yani onlar maddi güneşlerinden nasıl feyiz alıyorlar, biz de manevi güneşimizden öyle alıyoruz, anlamalıyız. İşte sen, üçümüz dedi, kendisini reşha, mesleğini zaten reşha mesleği olarak tanımlıyor. Öteki iki yol, yani bir felsefe yolu, akıl yoluyla gidenler, bir kalp yoluyla tarikat, ehli tarikatın gittiği gibi gidenleri kastediyor. Bir de kendi yolu, ikisini birleştiren, mezceden yol. İşte sen ey dünyayı unutmayan ve maddiyata tevakkul eden ve nefsi kesafet peyda eden arkadaş, nefsini de bırakmayan, sen zühre ol. Nasıl ki o zühre çiçeği ziya-i şemsten inhilal etmiş bir renk alıyor. Yani değişime uğramış bir renk alıyor ve o bir renk içinde şemsin timsalini karıştırıp kendine zinetli bir suret giydiriyor. Zira senin istidadın dahi ona benzer. Hem şu esbaba dalmış eski Said gibi mektepli filozof ise kamera aşık olan katre olsun ki kamer güneşten aldığı ziya zillini, ışığın gölgesini ona verir ve onun göz bebeğine bir nur verir. O da o nur ile bakar. Fakat o katre o nur ile yalnız kameri görür. Güneşi göremez. Belki imanıyla görebilir. Hem şu her şeyi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilir. Esbabı bir perde telakki eder fakir adam. O da reşa olsun. Öyle bir reşa ki kendi zatında fakirdir. Hiçbir şeyi yok ki ona dayanıp zühre gibi kendine güvensin. Yani su buharı gibi veya buharlaşacak bir damla gibi. Hiçbir şeyi yok ki ona dayanıp zühre gibi kendine güvensin. Hiçbir rengi yok ki onunla görünsün. Değil mi? Su renksizdir. Başka şeyleri de tanımıyor ki ona teveccüh etsin. Halis bir safveti var ki
doğrudan doğruya güneşin timsalini göz bebeğinde saklıyor. Şimdi madem biz bu üç şey yerine geçtik, kendimize bakmalıyız. Bizde ne var, ne yapacağız? İşte bakıyoruz ki bir Zat-ı Kerim ihsanıyla bizi gayet derecede tezyin ve tenvir ve terbiye ediyor. İnsan ise ihsan edene perestiş eder. Yani kendisine iyilik yapana bağlanır. Perestişe layık olana kurbiyet ister. Bağlandığı kimseye yakın olmak ister ve görmek talep eder. Öyleyse her birimiz istidadımıza göre o muhabbet cazibesiyle sülük edeceğiz. Yani ona yaklaşmaya çalışacağız. Ey Zühre misal, sen gidiyorsun. Fakat çiçek olarak git. İşte gittin, terakki ede ede bir mertebe-i külliyeye geldin. Güya bütün çiçeklerin hükmüne geçtin. Yani bir çiçekken bütün çiçekler adına bakmayı öğrendin. Güya bütün çiçeklerin hükmüne geçtin. Halbuki Zühre, öyle de olsa Zühre kesif bir aynedir. Onda ziyadaki 7 renk inhilal ve inkısar eder. Yani güneşin renkleri onda kırılır, değişime uğrar. Şemsin aksini gizler. Yani güneşi göstermez ancak renklerini kendine göre gösterir. Sen sevdiğin güneşin yüzünü görmekte muvaffak olamazsın. Çünkü kayıtlı olan renkler, hususiyetler dağıtıyor, perde çekiyor, gösteremiyor. Sen şu halde suretlerin, berzahların ortaya girmesiyle neş'et eden firaktan kurtulamazsın. Lakin bir şart ile kurtulabilirsin ki sen kendi nefsinin muhabbetine dalmış olan başını kaldırasın ve nefsin mehasiniyle telezzüz ve iftihar eden nazarını çekesin. Gökyüzündeki güneşin yüzüne atasın. Hem baş aşağı celbi rızık için toprağa bakan yüzünü yukarıdaki şemse çeviresin. Çünkü sen onun aynesisin. Vazifen aynedarlıktır. Bilsen, bilmesen, hazine-i rahmet kapısı olan toprak tarafından senin rızkın gelecektir. Evet, nasıl bir çiçek güneşin küçücük bir aynesidir. Şu koca güneş dahi gök denizinde Şems-i Ezeli'nin nur isminden tecelli eden bir lem'anın katre misal bir aynesidir. Yani bütün böyle parlak şeyler, çiçekler renkleriyle, parlak şeyler akisleriyle güneşi gösterdikleri, güneşi yansıttıkları, güneşe aynı oldukları gibi güneş ve bütün yıldızlar da güneşler güneşinin bir aynasıdır. Bir parıltısıdır. Allah Allah. Ey kalbi insani, sen nasıl bir güneşin aynesi olduğunu bundan bil. Bu şartı yaptıktan sonra kemalini bulursun. Fakat güneşi nefsül emirde nasıl ise öyle göremezsin. O hakikati çıplak anlamazsın. Belki senin sıfatlarının renkleri ona bir renk verir ve kesafetli dürbünün bir suret takar ve kayıtlı kabiliyetin bir kayıt altına alır. Şimdi sen dahi ey katre içine giren hakim filozof, senin katre-i fikrin dürbünüyle, felsefenin merdiveniyle ta kamera kadar terakki ettin. Felsefenin merdiveniyle, ki o zaman felsefe bütün bilimi ve bilimsel çalışmaları da ifade eden bir kapsama sahipti. Dolayısıyla kamera kadar terakki ettin. Yani insanlar bunlar 1930'lu yıllarda ya daha aya çıkmamışlardı. Bir noktada ona da bir şey var burada, remiz var, işaret var. Kamera kadar terakki ettin. Bak, kamer kendi zatında kesafetli, zulümatlıdır. Yani kendinden bir ışık yok. Kendinin bir ışığı yok. Ne ziyası var, ne hayatı. Senin saim beyhude, ilmin faydasız gitti. Sen yesin zulümatından ve kimsesizliğin vahşetinden ve ervah-ı habisenin izacatından ve o vahşetin dehşetinden şu şartlar ile kurtulabilirsin ki tabiat gecesini terk edip
hakikat güneşine teveccüh etsen ve yakinen inansan ki şu gece nurları gündüz güneşinin ışıklarının gölgeleridir. Bu şartı yaptıktan sonra sen kemalini bulursun. Fakir ve karanlıklı kamer yerine haşmetli güneşi bulursun. Fakat sen dahi öteki arkadaşın gibi güneşi safi göremezsin. Belki senin aklın ve felsefen ünsiyet ve ülfet ettikleri perdeler arkasında ve ilim ve hikmetin nescettiği hicapların halfinde ve kabiliyetin verdiği bir renk içinde görebilirsin. İşte Reşa misal üçüncü arkadaşınız ki hem fakirdir hem renksizdir. Güneşin hararetiyle çabuk tebahhur eder. Ama çiğ damlacıkları deriz ya veya işte yağmur yağdığı zaman bu yapraklar üzerindeki damlacıklar çabuk buharlaşır yani. Enaniyetini bırakır, buhara biner, havaya çıkar. İçindeki madde-i kesife nar-ı aşk ile ateş alır. Ziya ile nura döner. O ziyanın cilvelerinden gelen bir şuaa yapışır, yanaşır. Ey reşha misal, madem doğrudan doğruya güneşe aynadarlık ediyorsun, sen hangi mertebede bulunursan bulun, aynı şemse karşı aynel yakin bir tarzda safi, bakılacak bir delik, bir pencere bulursun. Yani bir damla da olsan, deniz yüzü de olsan, işte kamerde olsan, değil mi? Direkt güneşe baktığın için onu görebilirsin. Hem o şemsin asar-ı acibesini ona vermekte müşkilat çekmeyeceksin. Ona layık haşmetli evsafını tereddütsüz verebilirsin. Saltanat-ı zatiyesinin dehşetli asarını ona vermekte hiçbir şey senin elinden tutup ondan vazgeçiremezsin. Seni ne berzahların darlığı, ne kabiliyetlerin kaydı, ne aynelerin küçüklüğü seni şaşırtmaz, hilaf-ı hakikate sevk etmez. Çünkü sen safi, halis, doğrudan doğruya ona baktığın için anlamışsın ki mazharlarda görünen ve aynelerde müşahede olunan güneş değil, belki bir nevi cilveleridir. Bir çeşit renkli akisleridir. Çenden o akisler onun ünvanlarıdır. Fakat bütün asar-ı haşmetini gösteremiyorlar. Yani parıltılar, yansımalar güneşin haşmetinin eserlerini gösteremedikleri gibi. İşte şu hakikatle karışık temsilde, gerçekten çok girift bir temsil, hakikatle karışık, onun için hakikatini ayrıca açıklamayacak. Şu hakikatle karışık temsilde böyle başka üç tarik ile kemale gidilir. Üç yol ile kemale gidilir ki her yolunda üç şeridi var. Ve o kemalatın mezayasında ve mertebe-i şuhudun tafsilatında başkadırlar. Fakat neticede ve hakka izan ve hakikati tasdikte ittifak ederler. Yani hepsi hakkı kabul etmekte, tasdik etmekte ittifak ederler. İhtilafları ayrıntıdadır. İşte nasıl bir gece adamı ki hiç güneşi görmemiş, yalnız kamer aynesinde bir gölgesini görüyor. Güneşe mahsus haşmetli ziyayı, dehşetli cazibeyi aklına sığıştıramıyor. Belki görenlere teslim olup taklit ediyor. Öyle de Veraset-i Ahmedi Aleyhisselam ile Kadir ve Muhyi gibi isimlerin mertebe-i uzmasına yetişmeyen Haşr-ı Azam'ı ve Kıyamet-i Kübra'yı taklidi olarak kabul eder. Akli bir mesele değildir der. Çünkü hakikat-ı haşir ve kıyamet İsmi Azam'ın ve bazı esmanın derece-i azamının mazharıdır. Kimin nazarı oraya çıkmazsa taklide mecburdur. Kimin fikri oraya girse haşir ve kıyameti gece gündüz, kış ve bahar derecesinde kolay görür, itminanı kalb ile kabul eder. İşte şu sırdandır ki haşir ve kıyameti en azam mertebede, en ekmel tafsilatla Kur'an zikrediyor. Ve İsmi Azam'ın mazharı olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ders veriyor. Yani onun için ahir zaman peygamberine
ümmet olmak, onun getirdiği Kur'an'a talebe olmak, ondan ders almak, değil mi? Geçmişteki peygamberler bile böyle bir mazhariyet istemişler yani. Bizi ona ümmet yap demişler. Değil mi? Çok büyük bir şeref, çok büyük bir onur, çok büyük bir avantaj sağlıyor. Evet, Cenab-ı Hak kıymetini bilmeyi nasip etsin. Ve eski peygamberler ise hikmet-i irşadın iktizasıyla bir derece basit ve iptidai bir halde olan ümmetlerine, yani daha ilkokul öğrencisi gibi, ilkokul öğrencisine felsefe dersi verilmez. Değil mi? Öyle olan ümmetlerine haşri en azam bir derecede, en geniş bir tafsilatla ders vermemişler. Matematiğin bütün yüksek matematik ayrıntıları ilkokul öğrencisine ders verilmez. Onun için de böyle imani meselelerin ayrıntılarını onlara ders vermemişler. Geçmiş peygamberler. Hem şu sırdandır ki bir kısım ehli velayet bazı erkan-ı imaniyeyi mertebe-i uzmasında, yani en yüksek büyük mertebesinde görmemişler veya gösterememişler. Hem şu sırdandır ki marifetullah'ta derecat-ı ariflerin dereceleri çok tefavüt ediyor. Yani farklı farklı oluyor. Daha bunlar gibi çok esrar şu hakikattan inkişaf eder. Şimdi şu temsil hem bir derece hakikati ihsas ettiğinden, hem hakikat çok geniş ve çok derin olduğundan biz dahi temsil ile iktifa ediyoruz. Haddimizin ve takatimizin fevkinde olan esrara girişmeyeceğiz. Evet, ben de zaten ayrıntılara girmedim. Çok gerçekten girift, çok böyle şey gibi, sır yumağı gibi, yani onu tel tel açmak hiç de kolay bir mesele değil. Kısmen 9. söz de böyledir ama bu sözün de onun gibi böyle şematik hale getirilmesi lazım. Yani bunun işte Kur'an talebelerini, nur talebelerini, Risale-i Nur talebelerini bekleyen bir vazifedir. Bu girift meseleyi daha böyle anlaşılır bir şekle koymak. Yani önce anlamak lazım, anlamak zor, anlatmak daha zor dedim ya başta. O hale getirmek, yani getirebildiğimiz kadar tabii bizi bekleyen bir vazifedir. Hadi bakalım. Varsa kendine güvenen bu vazifeye el atabilir. Cenab-ı Hak anlayışımıza kuvvet versin, ferasetimize kuvvet versin. Anladıktan sonra da anlatma, açıklama, herkesin anlayabileceği seviyede bu meseleyi ortaya koyabilme gücünü, imkanını nasip etsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.